Osmanlı tarihinin en unutulmaz padişahlarından biri. Babası Orhan Gazi'den aldığı bayrağı daha da ileri taşıyan, imparatorluğu Balkanların kalbine kadar götüren bir hükümdar. Sultan 1. Murat. Hüdavendigar. Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarı olan 1. Murat, 1326 yılında doğdu. Babası Orhan Bey, annesi ise Yarisar Tekfuru'nun kızı Nilüfer Hatun'dur. Gazi, hünkâr ve hüdavendigar unvanlarıyla da anılmıştır. Abisi Süleyman'la aynı anneden doğmuştur. Diğer kardeşleri Sultan, İbrahim, Halil ve Kasım başka annelerdendir. Murat Bey henüz 12 yaşındayken küçüklüğünden beri lalası olan Şahin'le birlikte Bursa Bey sancağına, aynı yıl İzmit'in fethedilmesinden sonra Eskişehir sancağına, abisi Süleyman Paşa'nın ölümü üzerine 1357 yılında lalası Şahin'le birlikte Rumeli'ye gönderildi. Murat Bey babasının vefat ettiği yıl olan 1362 yılına kadar Rumeli'de şehzade sıfatıyla görev yaptı. Osmanlı'nın Trakya topraklarından atılması için Papalık ve Bizans Haçlılarının 1359 yılında Lapseki ve Saros Körfezi'ne yaptıkları çıkarmayı püskürterek büyük bir zafer kazanan Murat Bey, Türklerin Trakya topraklarındaki varlığını kabul ettirdi. Babasının yaşlılık yıllarında şehzade sıfatıyla devletin yönetimini fiilen üstlenen Murat, 1360-61 yıllarındaki faaliyetlerini belirli bir plana göre yürüttü. İlk hedefi Bizans'ın önemli şehirlerinden Edirne'yi ele geçirmekti. Bu amaçla önce Edirne'ye gelebilecek askeri yardımları kesmek için akıncıları İstanbul önlerine kadar gönderdi. İstanbul-Edirne yolu üzerindeki başlıca kaleler olan Bantos, Çorlu, Misinli, Lüleburgaz ve Babaeski'yi ele geçirdi. Ayrıca Meriç Nehri'ne doğru Güney Trakya yol kavşağında Keşan Kalesi, Edirne'nin güneyinde Trakya'nın ikinci büyük merkezi Dimetoka Kalesi ele geçirildi. Böylece Edirne tecrit edilmiş oldu. 1361 yılı bahar aylarında Edirne üzerine yürüdü. Edirne Tekfuru Osmanlı kuvvetleriyle kale dışında savaşa tutuştu. Yapılan savaşta bozguna uğrayan Tekfur Enez'e kaçtı. Böylece 5 Mayıs 1361 tarihinde Edirne Türk toprağı haline geldi. Edirne'nin güvenliğini sağlamak için Bulgaristan'ın kuzeyinde kalan Eski Zara ve Yukarı Meriç Vadisi'nde Filibe'ye doğru sefere çıktı. Ancak babasının Mart 1362'deki vefatı üzerine Bursa'ya dönmek zorunda kaldı. Edirne Türk şehri olduktan sonra Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki en önemli şehri haline geldi. 1. Murat, burada yaptırdığı saray sayesinde bu şehri Rumeli'de ikinci merkez haline getirdi. Oradan komutanları Lala Şahin, Timurtaş ve Hayrettin Paşa'yı uçlara gönderip fetihleri kontrol etti. Babalarının vefatı üzerine kardeşleri İbrahim ve Halil, Karaman ve Eretna beylerinin desteğiyle İznik ve Eskişehir'den yola çıkarak Bursa'da tahta oturmak istediler. Ayrıca Amasya emirlerinden Bahtiyar Bey de Ankara'yı almış, Karamanoğlu Beyliği de 1356'da Osmanlıların eline geçen Sivrihisar bölgesini işgal etmişti. Şehzade Murat, Kadı Çandarlı Kara Halil Paşa'nın da Bursa'da duruma hakim olması üzerine babasının yerine hükümdarlık hilatini giydi. Onun tahta çıktığı günlerde yerine Uç Bey olarak bıraktığı lalası Beylerbeyi Lala Şahin, kendisinin yarım bıraktığı Eski Zara ve Filibe seferlerini tamamlayarak 1364 yılında iki şehri de teslim aldı. 1. Murat, Osmanlı Devleti'ne hükümdar olduktan sonra 1365 yılına kadar Karamanoğulları ve Eretna Beyliği'nin tehdidi yüzünden Rumeli topraklarına geçemedi. Eretnaoğlu Mehmet'i tahta çıkaran Karamanoğlu Alaaddin, Ankara'ya hakim olan Bahtiyar Bey'le ittifak halinde Osmanlı topraklarına saldırdı. Bu saldırıya karşılık vermek isteyen 1. Murat, 1363 yılının bahar aylarında Eretnaoğlu Beyliği'nin Moğol birliklerini Eskişehir bölgesinde bozguna uğrattı. Karaman ordusunu püskürttü. Bunun üzerine kuşatma altında bulunan Ankara ahileri kalenin anahtarlarını getirip teslim ettiler. Sırp sındığında Haçlılara büyük darbe indirildi. Haçlılar Kıbrıs Kralı Pierre'in öncülüğünde 1364 yılında Anadolu'ya ve Mısır'a dönük genel bir sefer hazırlığı başlattılar. Ekim 1365'te 16 kadırga ve 10.000 asker taşıyan 68 gemiyle İskenderiye'ye saldıran Kıbrıs Kralı Pierre, şehri ele geçirdikten sonra
her tarafı yağmaladı. Memluk devletine büyük darbe indiren bu talan Avrupa'da büyük kutlamalara neden oldu. 1. Murat'ın Anadolu'da bulunduğu yıllarda Türk kuvvetleri Rumeli'de büyük bir zafer elde ettiler. Uçbeyi Lala Şahin Paşa, Edirne'yi korumak niyetiyle orada kalıp Hacı İlbey komutasında bir süvari birliğini Eylül 1364'te keşfe gönderdi. Türklere saldırmak için hazırlanan Haçlı kuvvetleri zaferlerinden emin olup Meriç kıyısında rahatlık içinde kamp kurdukları bir sırada Hacı İlbey komutasındaki Türk ordusu 26 Eylül 1364 günü sabaha karşı ani bir baskın düzenleyerek binlerce Bulgar, Sırp, Boşnak, Macar ve Eflaklı askeri bozguna uğrattı. Haçlılar, Sırp sındığında yedikleri darbenin öcünü almak için 1366 yılında Roma'nın öncülüğünde Savoia Kontu 6. Amedeo komutasında Osmanlı Devleti'ne bir saldırı düzenlendi. Ağustos 1366'da Gelibolu Haçlıların eline geçti. Bu stratejik kale 10 yıl Latin Bizans idaresinde kaldı ancak 1377 sonunda yine Osmanlılar tarafından geri alındı. 1. Murat, Bizans'a ve Haçlılara karşı Trakya'daki topraklarını korumak için Haçlılar saldırıya geçmeden önce 1366 yılının Mart ayında Rumeli'ye geçmiş, Gelibolu Boğazı yoluyla Malkara'ya gelmişti. Haçlılar Gelibolu'yu aldığında 1. Murat ara vermeden batıya doğru fetihlerine devam etti. 1366-1368 yıllarında Bulgarların elinde olan Kızılağaç, Yanbolu, İhtiman, Samakol, Aydos ve Süzebolu kentleriyle Bizans İmparatorluğu'na bağlı Hayrabolu, Pınarhisar, Vize ve Kırklareli'yi de ele geçirdi. Osmanlı kuvvetleri karşısında çaresiz kalan Bulgar kralı Ivan Şişman, kendi statüsünü koruyabilmek için 1368'de kız kardeşi Prenses Maria'yı 1. Murat'la evlendirerek Bulgaristan'ın Osmanlılara bağlı bir devlet olduğunu kabul etti. Bulgaristan'ın bağlı devlet olmayı kabul etmesiyle Osmanlı Devleti Sırp Prensliği ile de komşu oldu. Türklerin kendileri içinde tehdit teşkil ettiğini gören Sırplar, Sırp Sındığı Savaşı'nda büyük darbe yiyen Haçlıların intikamını almak için harekete geçerek Bizans Devleti ile ittifak halinde Türklere saldırmak için hazırlık yaptılar. İttifakın hedefi Türkleri Rumeli'den söküp atmaktı. Sırp ordusu, Trakya'dan Arnavutluğa kadar uzanan bölgedeki 60 bin kişilik yerli Rum ve Sırp kuvvetlerinden oluşmaktaydı. Çirmen mevkisinde 1371 yılında yapılan savaşta Sırplar yine bozguna uğradı. Papalık, Hristiyanların başına gelen bu felaketi ancak 1372 ilkbaharında öğrendi. Papa 11. Gregor, Macar kralına yazdığı 1372 tarihli mektupta, Türklerin Sırpları hakimiyet altına aldıkları, böylece Macaristan, Sırbistan ve Arnavutluğun arasına sokuldukları, Adriyatik denizi kıyılarındaki limanlara kadar gelmelerinden korkulduğu ve Türklerin Hristiyanlık sınırları dışına atılması gerektiğinden söz etti. Çirmen'deki yenilgi haberi üzerine Papa, yeni bir Haçlı seferi hazırlamak için Venedik, Cenova, Kıbrıs, Yunanistan'daki bütün Latin devletleri ve Aragon kralını toplantıya davet etti. Ancak yapılan toplantıdan bir sonuç alınamadı. Aynı yıl Çatalca'da ele geçirilerek İstanbul'a bir adım daha yaklaşıldı. Sırp despotu Lazar, 1374 yılında yapılan bir anlaşmayla yıllık vergi vermek şartıyla Osmanlı Devleti'ne bağlı devlet olmayı kabul etti. Bizans İmparatorluğu da haraca bağlandı. Çirmen Savaşı'ndan Türklerin zaferle çıkmaları Bizans İmparatoru'nun ümidini kırdı. Yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesi ihtimali de ortadan kalkınca Bizans İmparatoru 5. Ioannes Paleologos, 1. Murat'la müzakere yaparak 1373 yılı başlarında imzaladığı bir anlaşmayla Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemeyi kabul etti. Bizans İmparatorluğu ile yapılan anlaşma gereğince Bizans İmparatoru Osmanlı Devleti istediği zaman imparatora yakın bir komutan altında asker göndermeyi kabul etti. Böylece Mayıs 1373'te Bizans İmparatoru Anadolu'da 1. Murat'ın Candar oğullarına karşı açtığı bir savaşa katılmak zorunda kaldı. Böylece Osmanlı Devleti Rumeli topraklarına ayak bastıktan 20 yıl sonra Bizans, Bulgaristan ve Sırbistan'ı bağlı devlet durumuna getirmeyi başarmış oldu.
Türkler topraklarını batıya doğru genişletirken bu durumu fırsata çevirmek isteyen Macar kralı da Dalmaçya'da rakibi Venedik'e karşı savaş ilan etti. Macar kralının Kuzey Balkanlarda Tuna'nın güneyinde yayılma girişimleri 1. Murat'ın da işine yaradı. 1. Murat'ın Rumeli'de bulunduğu 1373 yılında Bizans İmparatoru 93 Ioannis'in büyük oğlu Andronikos Palaiologos ve Şehzade Savcı Bey harekete geçtiler. Savcı Bey kendini Bursa'da sultan, Andronikos da İstanbul'da kendini imparator ilan etti. 1. Murat, oğlunun kendisine isyan ettiğini duyunca Boğaz'ı geçip Biga tarafına geldi ve isyandan habersiz görünerek oğlunu buraya sürek avına çağırdı. Ancak Savcı Bey babasının davetine uymadı. Asker toplayıp karşı koymaya karar verdi. Bunun üzerine 1. Murat Bursa'ya yürüdü. Bursa yakınında Kite Ovası'ndaki karşılaşmada Şehzade ele geçti. Yandaşları kılıçtan geçirildi. 1. Murat oğlunun suçunu itiraf ile itaat etmesini istedi. Şehzade sert sözlerle karşı koydu ve babasını hiddetlendirdi. 1. Murat bir daha tahta geçme imkanını ortadan kaldırmak için oğlunun gözlerine mil çektirdi. 1. Murat'ın 1375-1381 yılları arasında Rumeli Beylerbeyi yaptığı Timurtaş, Rumeli'de önemli reformlar gerçekleştirdi. Yerli Hristiyan askerlere tımar verilerek eski topraklarının bir kısmında Osmanlı ordusunda hizmet şartıyla yerlerinde bırakılması sağlandı. Bu reform Osmanlıların Balkanlaşması sürecinde önemli bir adım oldu. Her şeyden önce Balkanlarda yerli askeri grupların direnci önlendi. Osmanlı ordusu Müslüman ve Hristiyan erlerle bir Balkan ordusu haline geldi. 1. Murat'ın gitgide devletini büyütmesi İslam dünyasının da ilgisini çekti. Türklerden başka Araplardan ve Farslardan da Osmanlı ordusunun hizmetine girenler oldu. Bu askerler sarayın hizmetine alınarak Kapıkulu sipahileri yapıldı. Bunlar sarayın özel savunma birlikleri oldu. Devlette yapılan bir önemli reformsa yaygın bir hoşnutsuzluk sebebi olan ölen tımar erinin tımarının alınıp başkasına verilmesi uygulamasının değiştirilmesiydi. Yapılan düzenleme ile ölen tımar erinin tımar hakkı oğulları arasında bölüştürüldü. Böylece askerin hoşnutsuzluğu giderildi. Savcı Bey ile birlikte babasına isyan eden İmparator Ioannis'in oğlu 4. Andronikos, babası tarafından yakalanıp kör edilmişti. 4. Andronikos, gözleri iyi olduktan sonra Cenevizlilerin ve 1. Murat'ın yardımıyla 1376 yılının Ağustos ayında Bizans İmparatorluğu tahtını ele geçirdi. Babası Ioannis ve kardeşlerini hapse atan 4. Andronikos'un yaptığı anlaşma gereğince Bozcaada'yı Cenevizlilere vermesi gerekiyordu. Ancak adayı Venediklilerin işgal etmesi, Cenevizlilerle Venediklilerin savaşa tutuşmasına neden oldu. Bunun üzerine Andronikos, 1367'de Haçlıların eline geçen Gelibolu'yu 1377 yılında Osmanlı Devleti'ne teslim etti. 1. Murat, Gelibolu'yu kurtardıktan sonra Bizans'a karşı yürüttüğü siyasetinde değişikliğe gitti. Haziran 1379'da 5. Ioannis zindandan kurtulup Üsküdar'da 1. Murat'a sığındı. 1. Murat Ioannis'i devirip yerine oğlunu hükümdar yaptığı gibi haraç ödemesi, Osmanlı ordusuna asker göndermesi ve Alaşehir'i teslim etmesi karşılığında oğlunu devirip yerine babasını geçirme sözü verdi. 1. Murat sözünü tuttu ve Andronikos Galata'da Cenevizlilere sığınıp hükümdarlık koltuğunu babasına bırakmak zorunda kaldı. 1. Murat 1381 yılında Anadolu beyleri üzerinde kontrolünü sağlamak için diplomatik atağa geçti. Bursa'da Şehzade Bayezid'le Süleyman Şah'ın kızının evliliği için büyük bir düğün düzenledi. Düğüne Karamanoğlu, Hamitoğlu, Menteşeoğlu, Tekeoğlu, Batı Anadolu'dan Saruhan ve Aydınoğlu, Kastamonu'dan İsfendiyar çağrıldı. Karaman ve Güney Anadolu beyleri üzerinde üstün nüfus sahibi Memlük Sultanı da davet edildi. Mısır elçisine 1. elçi protokolü uygulandı. 1. Murat düğünde kızı Nefise Hatun'u Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey'e nişanladı. Rumeli'den gelen Uç Bey'i Evrenos, Anadolu beylerini gölgede bırakan bir zenginlik ve satvet gösterdi. Düğüne 1. Murat'ın Rumeli'deki haraçgüzar Hristiyan knezleri de davet edildi. Düğün sırasında önemli anlaşmalar yapıldı. Germiyan'dan Karaman ülkesine sınırdaş olan Kütahya, Simav, Emet, Tavşanlı ve zengin Gediz Şahpanesi Bayezid'in çeyizi olarak şehzadeye verildi.
1. Murat, Rumeliye hareketinden önce Bayezid'i Timurtaş'la beraber Kütahya'ya yerleştirdi. Düğün, 1. Murat'ın Anadolu beylerine üstün hakimiyetini kabul ettirdiği bir diplomasi meydanına dönüştü. 1. Murat'ın yaptığı bu diplomasi hamlesinin esas nedeni ise Balkanlarda başlatacağı yeni genişleme hamlesine karşı Anadolu beylerinden ve özellikle Karamanoğlu'ndan emin olmak içindi. Bu nedenle Rumeli'deki fetihlerle çok güçlü bir duruma erişen 1. Murat'a beyler karşı duramadılar ve bütün isteklerini kabul ettiler. 1. Murat, Şehzade Bayezid'in düğününde Hamitoğlu'ndan da Göller bölgesini istedi. Böylece Karamanoğlu'nun batısına inmek istiyordu. Hamitoğlu 1. Murat'a kalenin satışını vaat etti. Bunun üzerine 1. Murat, 1382 yılının bahar aylarında ordusuyla Kütahya'ya gelerek Hamitoğlu Hüseyin'den kalenin teslimini istedi. Hamitoğlu Hüseyin, Akşehir, Beyşehri, Seydişehri, Yalvaç, Karaağaç ve Isparta'yı baskı sonucunda teslim etmek zorunda kaldı. Bu durum Osmanlı Devleti ile Karamanoğlu Devleti'nin arasının açılmasına neden oldu. Eskiden beri bölge üzerinde hakimiyet iddiasında bulunan Karamanoğulları, 1. Murat Rumeli'deyken 1385 yılında bölgeyi ele geçirdi. Bunun üzerine 1. Murat 1386 yılında Karaman seferine çıkmak zorunda kaldı. Bu savaş Anadolu tarihinde kesin sonuç veren tarihi karşılaşmalardan biridir. Frenk yazısı denilen yerde yapılan savaşta mağlup olan Karamanoğlu Konya'ya çekildi. 1. Murat arkasından gidip şehri kuşattı. Sultanın emrini dinlemeyerek yağmaya kalkışan Sırp askerlerini idamla cezalandırdı. Karamanoğlu Alaeddin Bey'in eşi Nefise Hatun babasından kocasını affetmesini istedi. O da katına gelip bağlılığını bildirmek anlamında elini öpmesi şartıyla bağışlayacağını söyledi. 1. Murat, Karamanoğlu Alaeddin Bey'den bağlılık aldıktan sonra Beyşehri, Süleyman şehrini yeniden topraklarına kattı. Ardından itaatini istediği Antalya ve İstanoz Bey'i Tekeoğlu'nun karşı çıkması üzerine buralarda ele geçirildi. Gaza için 6 defa Rumeli'ye geçmiş olan 1. Murat'ın temel politikası Balkanlarda egemen olmaktı. Babai şeyhleri gibi kendini Tanrı ilhamına mazhar bir veli hisseden 1. Murat, Gaza'yı dini bir ödev gibi benimsemişti. 1386'da Karaman seferini yapmak zorunda kalınca bu duygularını erkan-ı saltanatı önünde coşkuyla dile getirmiştir. Anadolu seferleri ona zoraki bir görev gibi geliyordu. 1. Murat döneminde Rumeli, Türkler için ikinci vatan haline geldi. Osmanlı Devleti Balkanlarda kesin egemenlik kurdu. Fetihlerde teslim olan şehirlerin halkına hükümdar güvencesiyle tam güvenlik sözü veriliyor, direnen şehirler savaş yoluyla alındığı takdirde yağmalanıyor ve halkı da esir ediliyordu. Osmanlı'nın Balkanlardaki genişlemesinde uçlarda yerleşen göçer Türkmenlerin de baskısı vardı. Kavala ve Serez'in 1383 yılında ele geçirilmesinde olduğu gibi, Evrenos Bey'in uç bölgesi olan Vardar ve Serez Ovası'na yerleştirilen Türkler de Manisa'dan getirilip yerleştirilenlerdendi. 1383-1385 yılları arasında bugünkü Arnavutluğu içine alan Epir bölgesi Osmanlı egemenliği altına girdi. Tebriz, Tokat, Amasya-Bursa güzergahı İpek kervanlarının geçtiği ticari bir hattı. Bu hattın ele geçirilmesi hem devletin gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak hem ticaret kervanlarının güvenliği sağlanmış olacaktı. Aynı güzergahı Sivas hakimi Kadı Burhanettin de ele geçirmek istiyordu. Amasya Emiri Ahmet'i koruması altına alan 1. Murat, Kastamonu Emiri Bayezid'e karşı bir ordu gönderdi. Bayezid, oğlu İsfendiyar'la Sinop'a kaçtı. 1. Murat'ın gönderdiği askerle kardeşi Süleyman, Kastamonu'ya hakim oldu. Böylece Kastamonu Beyliği'nin doğu bölgeleriyle birlikte İpek yolu üzerindeki Osmancık da Osmanlı himayesine girdi. 1. Murat Rumeli'deyken Süleyman halkın desteğiyle Osmanlı işgaline karşı ayaklandıysa da
Kötürüm Bayezid'in beyliğin başına geçmesi üzerine tekrar Osmanlılara sığındı. 1. Murat da onu bir Osmanlı kuvvetiyle Kastamonu'ya gönderdi ve Osmanlı Devleti'nin Kastamonu Beyliği üzerindeki hakimiyeti 1. Murat'ın kardeşi Süleyman Paşa'nın kızı Sultan Hatun'la Süleyman'ı evlendirmesiyle başladı. Bu arada 1. Murat Sivas Kadısı Burhanettin'le Karamanoğlu'na karşı da Memlük Sultanı Berkuk'la ittifak kurdu. 1365'ten beri Haçlı saldırıları karşısında birlikte hareket ediyorlardı. Bu durum 1. Murat'ın şehadetine kadar sürdü. Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri, Çandarlı Hayrettin Paşa'nın 1387 yılında Selanik'i fethetmesiyle devam etti. Aynı yıl Bosna Kralı'nın tehdit ettiği Şkodra hakimi 2. Curaç Balşiş de Kuzey Arnavutluk Uç Bey'i Şahin Bey ile beraber Bursa'ya gelip Murat'a bağlılığını arz etti. Balşiç kendisini Sırp kralları neslinden saymakta ve Bosna Kralı ile çatışmaktaydı. Bosna Kralı'nın Uç Bey'i Şahin Bey'i 1385 yılında pusuya düşürerek ağır bir yenilgiye uğratması Sırp Kralı Lazar'ı Osmanlı'ya karşı ittifak arayışına itti. Sırp Kralı Lazar, Kosova ve Üsküp'ün sahibi Vuk Branković, Bosna Kralı Tvrtko ve Bulgaristan Kralı Şişman'a ittifak teklif etti. Lazar aynı şekilde Macar Kralı Sigismund ile de bağlılık ilişkilerini yeniledi. Böylece Sırbistan Türklerin önünden kaçanların sığındığı bir bölge haline geldi. Lazar 1. Murat'a meydan okuyacak kadar kendini güçlü gördüğü için haraç ödemekten de vazgeçmişti. Balkanlarda kendisine karşı oluşan ittifaka haber alan 1. Murat, Karamanoğlu'na güvenmediğinden Emir Timurtaş'ı ve bazı sancak beyleriyle 5000 askeri Anadolu korumasına bırakarak 6. defa Rumeli'ye hareket etti. Rumeli'deki diğer haraçgüzar Hristiyan beylere de hazır olmalarını bildirdi. Bulgar kralı Şişman ve Dobruca hakimi Dobrotić onun talebini reddettiler. Bizans hükümdarı Konstantin, sultanın ordusuna İhtiman Ovası'nda katıldı. Murat, Bulgar ordusunu arkasında bırakıp Lazar'ın üzerine gitmek istemediği için 1388 yılının kış aylarında Çandarlı Ali Paşa'yı, Timurtaşoğlu Yahşi Bey'i 30.000 kişilik orduyla Bulgar kralı Şişman ve Dobrotić üzerine gönderdi. Uzunca bir kovalamacadan sonra Bulgaristan egemenlik altına alınarak Kosova'ya hareket etti. 1. Murat, ordusuyla Kosova Ovası'na inerek Gümüşhisar önünde karargahını kurdu. Savaşın başlangıcında Osmanlı ordusunun sol kolu çöktü. Fakat sağ koldaki oğlu Yıldırım Bayezid'in büyük çabası sonucunda zafer kazanıldı. Zaferden sonra eşiyle birlikte cesetlerin arasında dolaşan 1. Murat, kendisini cesetler arasına saklamış bulunan Miloš Kobilović tarafından hançerle öldürüldü. 1. Murat, iç organları çıkarıldıktan sonra şehit düştüğü yerde defnedildi. 1. Murat'ın iç organlarının defnedildiği Kosova'da, Mitrovica yakınındaki yer türbe haline getirildi. Naaşı ise Yıldırım Bayezid, tahta çıktıktan sonra idam edilen oğlu Yakup Bey'in naaşıyla Bursa'ya götürülüp Çekirge'deki türbesine defnedildi. 1. Murat'ın devletin sınırlarını genişletmekte kullandığı en önemli diplomasi araçlarından biri Hristiyan hanedanlardan kız almak, Anadolu beylerine kız vermekti. Evlilik yoluyla kurulan akrabalık ilişkisi 1. Murat'ın başvurduğu başlıca diplomatik araçlardandı. Onun döneminde Trakya ve Doğu Balkanlarda yerleşme sonucu Rumeli tımarlı sipahi askeri arttı. Böylece Anadolu'daki Türk beyliklerine karşı büyük bir üstünlük kurdu. Uçlara sürülen yörük gruplar başlıca Akıncı kuvvetlerini oluşturdu. Bu arada Çandarlı Hayrettin Paşa da Hristiyanlardan alınan savaş esirleriyle 1363-1365 yıllarında Yeniçeri ordusunu kurdu. 1. Murat devrinde klasik Osmanlı ordusu esas kolları ile oluşturuldu. Orhan Bey zamanında kurulan donanma, onun döneminde önemli bir güç haline geldi. Böylece Murad'ın hayatına kısa bir yolculuk yapmış olduk. Onun başarıları, aldığı kararlar ve bıraktığı izler sadece kendi dönemini değil, sonraki yüzyılları da derinden etkiledi. Tarih sahnesinde iz bırakan bu büyük hükümdarın yaşamı bize hala güç, azim ve liderlik hakkında pek çok şey söylüyor. Eğer videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.